Evet, Wow Büyük Fikirlere hoş geldiniz. Festivalimiz devam ediyor. Büyük sahnedeyiz. Büyük Fikirler'de festival bizlere birçok hikaye anlatıcılığı sunuyor. İşte bu bölümde de farklı kadınlardan çok birbirinden etkileyici değişik hikayeler dinleyeceğiz. Ama ortak noktaları eğer ne diye soracak olursanız heyecan, cesaret ve aktivizm diyebiliriz. İlk olarak sahneye şimdi sizler için yazar Şebnem İşigüzel ve Tamar Çıtak'ı davet edeceğim. Performatif bir okuma gerçekleştirecekler bizim için. Buyurunuz sahneye. Merhaba, ben Şebnem İşigüzel. Ben Tamar Çıtak. Ben yazarım. Ben de oyuncuyum. Aynı zamanda performatif video art yapıyorum. İlk kitabım ben 20 yaşındayken yayınlandı. Yaklaşık 29 yıldır yazar olarak yaşıyorum. Ben de seni hep yazarken hatırlıyorum. Buna hiç şaşırmam. Biz aynı zamanda anne kızız. Burada hiç sevmediğim bir cinsiyetçi atasözünü hatırlatmak zorundayım. Anasına bak, kızını al. Buna itiraz etmiştim. Kızlar alınıp satılacak, takas edilecek eşyalar mıdır diye. Bir erkek gibi her şeye itiraz ediyorsun denilmişti bana. İtiraz ede ede yazar oldum ve hep kadınları anlattım. Ben de çocukken bir doğum günü partisinde bu kızlar için değil diyen bir ebeveyne itiraz etmiştim. Hatırlıyorum, işte benim kızım diye bakmıştım sana. Şimdi gücünü feminizmden alan işlerine de aynı gururla bakıyorum. Ama şimdi burada durup birbirimize övecek de değiliz. Tamam ama şunu itiraf edelim, anne kız iki kadın olarak birlikteliğimiz bize güç veriyor. Ama Türk sineması, sanatı, edebiyatı hep baba-oğul ilişkisini anlatıyor. Erkekler erkekleri anlatıyorlar. Bu da yetmezmiş gibi kadınların yazdığına şöyle itirazlar geliyor. İlk kitabım yasaklanmıştı ama aynı zamanda bir edebiyat ödülüne değer bulunmuştu. Tabu sayılacak şeyleri konu ediyordum çünkü. Ve bir eleştirmen şöyle söylemişti. Bir erkek yazsa neyse. Şimdi ama iyi ki bir kadının senin yazdığın romandan parçalar okuyacağız. Burada da kadın dayanışması var. Ancak olaylar günümüzden 150 yıl önce geçiyor ve o dönemde kadınlar toplumsal baskıdan dolayı birbirlerine nasıl yardım edeceklerini bilmiyorlar. Daha doğrusu kafaları karışık. Üstelik özgürlük ve eşitlik isteyen hemcinsleri karşısında erkekler gibi düşünmeye şartlanmışlar. Evet ama eninde sonunda kadınca sezgileri sayesinde kadın dayanışmasını başarıyorlar. Toplumsal baskı kadınlar üzerinde dayanılmaz olduğunda tıpkı kadın dayanışması gibi başarılan bir şey daha var, yaratıcılık. Evet, sen de bunu bir kömür parçasının baskı sonucu elmasa dönüşmesine benzetiyorsun. Evet, keşke cinsiyetimizden ötürü bu baskı olmasa. Ama özellikle muhafazakar toplumlarda kadınlar yaratıcı işler üretiyorlar. Bu hayatta kalmak için bir güce dönüşüyor. Evet, o zaman hadi başlayalım çünkü ben çok heyecanlıyım. Seninle aynı sahneyi paylaşacağım için. Evet, hadi bakalım nasıl olacak. ...1876 yılı baharında gayrimeşru bebeğimi doğurmak üzere evin erkeklerinden habersiz Büyükada'ya gönderildim. Yanıma Bedriye Kalfa'yı verdiler. Evin kadınları baba ve abime küçük bir hikaye takdim ettiler. Para kazanma hırsıyla yaşayan babam yokluğumu dikkate alacak vaziyette değildi zaten. Sadece abim bir süre uzaklarda olacağımı duyunca şaşırmış. Sofrada kızılcık hoşafını kaşıklarken bir an donup kalmış. Ona öyle anlatıldığı üzere güya tarihsiz bir kaza neticesinde taşlarım tutuşup yandığından Bediye Kalfa ile halamın Beyazıt'taki konağına gideceğime, bu sayede kendimi biraz olsun toparlayacağıma inanıvermiş. Evin kadınlarının sunduğu hikayeyi içinde karanfil tanelerinin yüzdüğü hoşaf gibi yutması güç olmamış. Annem babamı iyi tanıyordu. Abimi söz konusu bile etmiyorum. Peşime düşmez, beni merak etmez, ölsem özlemezlerdi. Gayrimeşru hamileliğim mevzusunda annem ve ablalarımla dayanışma içerisinde değildim. Bu müşkül durum onların itibarını ve cemiyet hayatlarını etkileyeceğinden beni gizlemek istiyorlardı.
İlkin bir ihtiyarla evlendirmek istediler. Öncesinde bebeğin kimden olduğunu öğrenmeye çalıştılar. Hepsinden tuhafı bütün bunları evin erkeklerinin ruhu duymadan yaptılar. Üçü bir olup beni dövdüler. Babama merdivenden düştü dediler. Halam bana acıdı. Annemle Fatma'yı oldum olası sevmez, hicranı sinik bulurdu zaten. Yazık. Demişti kan oturmuş yüzüme bakarken. Ne hale getirmişler kızı. Gerek onlara verdiğim azap, gerek üzerimdeki baskı artık dayanılmaz olunca gecelerden bir gece kendimi bir meşale gibi tutuşturmak istedim. Yanıp kül olursam her şey sona erebilirdi. Upuzun saçlarım vardı, Nah bileğim kalınlığında maşallah. derdi hamamdaki natır. İstanbul'un bütün hanımlarını yıkarım. Görmedim böylesini, gürül gürül akan su gibi. Bir anda çıra gibi tutuşu vermiştim. Talihi varmış. Çişe kalkan Bedriye kalfa görmüş söndürmüş. Saçlarım yanmıştı. Bunu kendi irademle yapmış olsam bile can havliyle alevleri tutuvermemden ellerim de yanmıştı. Başımı ve ellerimi Doktor Agop'un terkip ettiği pomatlara buladık. Ellerime pamuktan dikilmiş eldivenler giydirildi. Ve bir ay içimi çeke çeke derin bir sızı, tarifi imkansız bir acıyla uyuyup uyandım. Tek teselli vücudumun ve yüzümün yanmamış olmasıydı. Akılsız, kendini yaktığın yetmezmiş gibi bizlerin talihini de bedbaht edecektin. Cemiyet hevesimizi kursağımızda bırakacaktın. Yazıklar olsun sana, tüh! Zina ederken aklın neredeydi? Paşa ile evlenecek hicranı da mı düşünmedin? A günahkar, a kaltak, a orospu, a uçkursuz şeytan. Oysa her şey onları korumak içindi. Kalın peçemi taktım. Hayattan umudunu kesmiş, yaşlı kadınlar gibi sardığım başımı önüme eğdim. Vapuru dolduran, sayfiyeye çıkmanın mutluluğu içindeki yaşıtım kızlar ne kadar da süslüydü. İğneli hotozlar, etekleri yerleri süpüren terzi elinden yeni çıkmış ipekli feraceler, ucu dantelli eteklikler, annemin birer tane bize de yaptırdığı incili yaşmaklar ve Fransız hanımlardan özenip edindiğimiz ağzı büzmeli çantalar. Herkesin ne yapıp ne edip birbirine gösterdiği iskalpinler. Batılı gezginler, Türk kadınlarının yüzü artık sır değil demekte haklıydı. Çünkü tülden yarım bir peçe, biçimli ağızları hafifçe kapatmaktaydı, o kadar. Çırpıntılı deniz, güverteyi dolduran rüzgar, arsız edepsiz martılar. Deniz üzerindeki gümüşü parıltılar kadar kadınlar da çok güzeldi. Ama neden kendileri için üzerindeki esvaplardan çok daha güzel bir şeyi, hürriyetlerini istemiyorlardı? İsteyenin bir yüzü. Sen iste o zaman asalak. Demişti Fatma bir keresinde. Keşke hürriyet ve serbestlik arşın arşın satılan, diktirip üzerimize giyebileceğimiz bir şey olsaydı. Evlenince kocan alsın, a maymun iştahlı, a aç gözlü, a olmayanı isteyen. Fatma ile aramızda 6 yaş vardı. Hicran ve ben ona nasip olmayan şeyden faydalanmıştık. Evde eğitim. Kızlarını ileride paşa olacak adamlara vermek istiyorsan onları iyi eğitmelisin. Annem çevresinin bu nasihatını dinlemiş, babama bize bir kadın hoca tutması konusunda ikna etmişti. Tabii buna gelene kadar Fatma benim yarım akıllı olduğumu düşündüğünden babama da öyle olduğum yönünde tesir etmişti. Okumayı, yazmayı, piyano çalmayı kolayca öğrenebilmeme şaşırmıştı. Ama çok geçmeden babam, eğitim bunları hür yapıyor deyip kitaplarımızı yırttı. Hür olan yoldan çıkar, her şeyi ister. Kederliydim. Oysa mutlu olmak istiyordum. Halam bana sen kendine tutunacak bir dal bulursun derken haklıydı. Etrafımda kaybolan gençlik neşemi, anne ve ablalarıma ayak uydurma gayretimi arıyor. Bu heveste diğer kadınlara, etrafıma, yaşıtlarıma bakıyordum. Onlarsa bana vah talihsize der gibi bakmaktaydılar. Evin erkeklerinden gizlenen sırrımı bildiklerini sanmam. Sadece onları ayakta tutan kadınca sezgileri sayesinde hissettikleri şeyler olmalıydı. Yani merdivenlerden düşüşümün, bir gece apansız tutuşup yanıverişimin, bu sayede saçlarımdan oluşumun ardındaki tarihsizliği hissediyorlardı. Şimdi kel miymiş? Kelmiş, İstanbul'u istila eden göçmenler gibi yokmuş saçları. Kabuk bağlamış yanan kafası. Bir daha saçları çıkmaz diyorlarmış, öyle mi? Tek derdiniz yanan saçlarım olsun ha hanımlar. Demek isterdim onlara. Siz karnımdaki gayrimeşru bebeği bilmeyin yeter. Her kadının bilip de bilmediği şeyler vardır. Herkesin sustuğu bir yer vardır kalbinde. Hem bu vardır hem de şöyle bir gerçek. Hepimiz başkasının karanlığında kendimizi görürüz.
uzak duruşları, acıyarak bakışları, yüz çevirişleri, gözlerini kaçırmaları, bazılarının anne ve ablamların hatırına kırık dökük selam verişleri bu yüzden olsa gerekti. İçten içe benim gibi olmaktan korkuyorlardı. Ne halde olduğumu bilmeseler bile korkuyorlardı. Hiç kimse talihsizlere yaklaşmak istemez. İnsanlar talihsizliği bulaşıcı bir hastalık gibi görürler. Talihsizlerin hikayesini anlatmaya doyamaz ama dönüp elini sıkmaz, selamını almazlar. Sadece acırlar onlara. Ama ben onların bahar güneşi altında teker teker açılan ve parmak uçlarında fır döndükleri şemsiyelerini seyrettim. Onlarsa benim talihsizliğimi. Bir kenara kusu vermemle son bulan vapur yolculuğumuz işte böyle geçti. Gayrimeşru bebeğimi gizlice doğuracağım sürgün yerine ayak basmıştım. İnsanın geleceğinden habersiz yaşayıp gitmesi çok kötü bir şey. Keşke suretlerimizi bize gösteren aynalar gibi bir şey olsa da geleceğimizi görebilsek. Çünkü eğer böyle bir şey mümkün olsaydı, adada beni bekleyen büyük bir aşk hikayesi olduğunu bilirdim. Aşk hayatın özüdür. Aşık olmayan, sevmek nedir bilmeyen hiç yaşamamış demektir. Geldiğimizde öyle okunmuştu. Bedriye el çabukluğuyla yemeği hazırladı. Yolda kusmuş olduğundan pirinçli un çorbası. Midenize iyi gelir dedi. İçine koyduğu nane tazeydi ve özen gösterip ince ince kıymıştı. Bir de cennet elması vardı tepsinin kenarında. Nane gibi o da bahçedenmiş. Geçen yıl meyve vermemişti, bu yıl üzeri dolu. İstanbul'dan getirdiği bir somun ekmekten ince bir dilim kesip tabağın kenarına iliştirmişti. 2 kişinin işini görecek kadar eşyamız bizden önce varmıştı. Ada meydanında fazla dolanmadan faytona binmiştik. Oysa direkli çayhanede limonata içenleri görmüş, özenmiştim. Çok şükür iri değil karnınız ama biz yine de insan içine çıkmayalım demişti Bedriye. Faytonda giderken bana bakıp içini çekmiş, şansına bir de o denemişti. Allah aşkına ne zaman hamile kaldınız? Bakın kimden diye sormuyorum bile. Burada ne kadar sürgün kalacağımızı bilmek niyetiyle soruyorum. Peki doğum ne zaman Allah'ın cezası diye soran anneme bile asla ve kata cevap vermemiştim de. Bunu Bedriye'ye mi söyleyecektim? Bedriye böyledir işte, kurnaz. Annem salondaki alafranga koltuk takımına oturmuş, kendi deyimiyle ağrıdan kopasıca başını Mösyö Jakob'tan aldığı kesme elmaslarla, yakutlu yüzükle süslediği eline dayamıştı. Elinde kalan biricik yalan ganimetler. Orta parmağındaki yakutlu yüzüğü Hicran evlendiğinde ona takacaktı. İstanbul'un bütün kalburüstü hanımları bu yüzüğü almak için yarış içine girmişler. İpi annem göğüslemişti. Bunda şaşıracak ne vardı? Parayı veren düdüğü çalmaz mıydı? Ama herkes pek şaşırmıştı. Annem de şimdi bana şaşırıyordu. Havada burnuna çektiği enfiyenin kokusu vardı. Sonra aniden oturduğu koltuktan kartal gibi havalanıp saçlarıma yapıştı. Kimden peydahladın piçini? Bari bunu söyle, kimden? Kendimi yakmaya karar verdiğim gecenin öncesinde oluyordu bütün bunlar. Avuçlarında topak topak saçlarımla pençelerini 2 yana açmış bir yaratık gibi karşıma dikilmişti. Öfkeyle sıkılmış, yumruk olmuş ellerin, parmakların arasından sallanan saç telleri gürül gürül akan, suya benzeyen, saçlarımın parçası değillermiş gibi cılız ve titrek duruyorlardı. Sanki ben annemin kızı, Fatma'nın kız kardeşi değil gibiydim. Hicran'ın bile tereddütleri vardı benimle ilgili. Hepsinin hayal kırıklığıydım. Başka bir şeyleri değil. Diğer tekinin zehirlenecek korkusuyla sadece lop yumurta yiyen Sultan Abdülaziz'de olduğu söylenen halının üzerine çökmüş. Ben böyle olsun ister miydim? Diye katıla katıla ağladığımı hatırlıyorum. Evlatlıktan reddedip köle diye satmak var senin. Annemin bu tehdidinden korkmuştum. Ama bunu yapamazdı. Bunun aileye büyük zararı dokunurdu. Yaparım, vallahi de yaparım, billahi de yaparım. Öldü der yaparım, boş bir mezar yaptırır, gider seni köle pazarında satarım. Annem söylediklerini yapabilirdi. Çünkü şefkatsiz olmaya çalışan birisiydi. Pirinç çorbası iyi gelmiş, içimi ısıtmıştı. Burada yaralarımı saracağım. Kendi kendime iyi geleceğim diye geçirdim içimden.
İkindi okunduktan sonra kırlangıç yuvasının yerinde olmadığını fark ettim. Söküp attım ben onu. Demişti Bedriye boş tabağa ekmek kırıntılarıyla dolu tepsimi almaya geldiğinde. Anneniz gözyaşı gibi pırıl pırıl konağımın köpükten daha beyaz dantel gibi işli oyalı saçağına pislik gibi yapışmış der, bunu yaptırırdı zaten. O emretmeden ben yapmış oldum. Fena mı? Bedriye'nin hayatta kalmak için tek seçeneği buydu. Kendisine verilen işleri görmek. Gerektiğinde iyilik, isteniyorsa kötülük. Kırlangıçların cellede olmak sana mı kalmış Bedriye? Kırlangıçlar geri dönüp dağılan yuvalarını aradılar bir çare. Ben de onlar gibi zihnimin, hatıralarımın, geçmişimin içinde döne döne kendimi avutacak bir teselli arıyordum. Bedriye Kalfa kapıyı üzerime kilitledi. Bomboş sayılabilecek odacığın köşesine taht gibi ilişmiş oturak dikkatimi çekmişti. Demek burada pisliklerimle baş başa kalmam isteniyordu. Doğurana kadar dışarı çıkışımın yasak olduğu günler böylece başlamış oldu. Şimdi ben önde, Bedriye arkada yürüyorduk. Ya bir gören olursa? Diyen Bedriye'nin serzenişleri tık nefesinin içinde yokuş yukarı alabora olmuştu. Kim görecek? Hem karnım ceviz büyüklüğünde. Görse bile kim bilecek? Ardından kollarımı iki yana açıp bizi tarlalara dikilen korkuluklara benzeten feracemi gösterdim. Hem şu üzerimdekilere bak. Kat kat döşek, bunu bilmeyen eşek. Bedriye yıllar yılı bize karşı fırtına bulutu gibi yükleyip biriktirdiği kini, kalp kırıklıklarını bir an unutmuş gibiydi. Ya da başka bir hesabı vardı, bilemedim. Son söylediğine ben de güldüm. Günlerden sonra ilk kez gülüyordum. Hakikaten en kötü feracemi giyip gelmişim. Daha doğrusu annem üzerime ne verdiyse onu giymiştim. Fatma adaya gelirken bohçama koyulanları kesmiş, parçalamış. Beni parçalamak, kesmek ister gibi zarar vermiş enterlerime. Güle oynaya diktirdiğimiz bütün elbiselerin canını okumuş. Makası rastgele savurmuş, delik deşik etmiş. Benim gövdemmiş gibi. Hüzünle baka kalmıştım esvaplarımdaki makas yaralarına. Mendilden daha hafif ipekli bluzumu kederle seyrederken Halep işi çarşafını sırtına geçiren Bedriye, Üçü bir olup yaptılar. işte öldürücü darbeyi o zaman aldım. İğne arkası diker onlarız hepsini. Bize meşgale olur burada. Bize meşgale olsun diye yapmadılar herhalde. Nefretlerinden, düşmanlıklarından yaptılar. Öyledir herhalde der gibi bakmıştı Bedriye. Kim bilir manasında dudağını bükse bir nebze hafifleyecekti üzüntüm. Ama yapmamıştı. Onay vermişti söylediğimi. Adanın arkasına gelmiştik. Çocukluğumuzdan beri Giacomo Otel'e gelip gittiğimizden burası avucumun içiydi. Bedriye arkamdan "Eyvahlar olsun, nereye küçük hanım?" diye seslendi. Kıyıya inen patikayı koşar adım iniyordum. Karnımdakini istemediğimden, ona zerre sıcaklık ve yakınlık duymadığımdan, bebeği içimde yalnızlıkla büyüttüğümden, annem ve ablalarım kendi aralarında anlaşıp beni dışladıklarından, gövdeme verecekleri cezayı bana göstermek ister gibi elbiselerimi parçaladıklarından, düşüp denize kadar yuvarlanmak umrumda olmazdı. Bu besbelli Bedriye'nin de umrunda değildi. Fatma gebeyken ona nasıl dikkat eder, ihtimam gösterirlerdi. Kıyıya inivermiştim. Adanın bakır rengi topraklarının bittiği, yerden birkaç arşınlık çakıl taşları, irice taşlar, sonrasında deniz vardı. Kendimi tutamayıp iskarpinlerimle giriverdim denize. Tuzlu su açsın, patlatsın onları, umurumda değildi. Biz fanilerin elinden çıkan şeylerin, biz öldükten sonra da yaşayıp gitmesine içerlerdim zaten. İnsanlar ölüyor, onların elinden çıkma evler, sandalyeler, masalar, elbiseler yaşamaya devam ediyor. Haksızlık değil miydi bu? Bütün bu aklımdan geçenleri ayaklarım suya değsin diye iskarpinlerimi çıkarıp kıyıdaki çakıllığa fırlatırken söyledim. Bedriye'nin bu kadar sessiz soluksuz kalması hayra alamet değildi. Ama o anda hayatın tadını çıkarmak istiyordum. Ayak bileklerime gelen suyun içinde durmuş, geniş maviliğe bakıyordum. Biraz ileride denizin ortasında 4 değnek üzerinde yükselen bir dalyan kulübesi vardı. Ben çocukluğumdan beri köşküm, sarayım değil, denizin üstünde yükselen bir dalyan kulübeciğim olsun isterdim. Denize ağ serip uzanayım, uyuyayım.
Bir hayale bakar gibi baktım Dalyan kulübesine. Ama eskiden yoktu. Burada yeniydi. Bediye'ye döndüm. Ona bu hevesimi paylaşmak istiyordum ama ondaki durgunluğu sezince vazgeçtim. Tekrar denize döndüm yüzümü. Gökyüzü denizin üzerine inmişti. Tüy gibi yalnız bir bulut başımızın üstünde uçuşur gibiydi. Karnımda doğurmak istemediğim bir bebek olduğunu hatırlamamla son bulacak mutluluk anım bu kadardı işte. Ah inatçı ben. Bediye'yi bu mutluluk anına davet etmek istercesine ne güzel değil mi demek geçti içimden. Ama dönüp baktığımda Bedriye'nin başımı ezmek için irice bir taşla arkamda dikildiğini gördüm. Ne yapıyorsun Bedriye? Pek şaşkın çıkmıştı sesim. Seni öldüreceğim küçük hanım. Kafamda oracıkta taşla ezip canımı alacağına inanıyordum. O da bunu yapabileceğine inanıyor olsa gerek. Ben sormadan söyledi. Hava almaya çıktık diyeceğim. Kaçtı gitti önüm sıra. Aradım, taradım, bakındım, bağırdım, seslendim, bulamadım diyeceğim. Eve dönüp bekleyeceğim. Gece siz gelmeyince evdekilere haber edecektim. Onlar da inzibata. Beni sorgu sual ettiklerinde şu söylediklerimi anlatacağım. Sizi gözden kaybettiğim yeri göstereceğim onlara. Parmağımla bilinmeyen bir ufku. Onlar da bulamayacaklar sizi. Çünkü deniz çoktan çekip götürmüş olacak ölünüzü. Kim bilir nereden çıkacaksınız bir daha. Hediye'nin gözlerinde o güne kadar görmediğim bir parıltı vardı. Beni öldüreceğine dair inancı vardı. Öyle olmasa korkuluk gibi karşımıza dikilen dalyanın içerisinde birisinin olma ihtimalinden şüphe ederdi. Etmemişti. Ya hisleri kılıç gibi keskinleşmiş, burnu hayvan gibi iyi koku alır olmuş, gözü kararmıştı. Beni öldürebileceğinden emin olmuştu. Korktum. Daha önce hiç bu kadar korkmamıştım. Ölümden korkmamıştım. Kendimi yakarken bile korkmamıştım ama şimdi korkuyordum. Öleceğine inanan ve ölümden korkan bir zavallı olarak bunu yapamazsın. Çenem titriyordu. Dudaklarım titriyordu. Demek ölüm korkusu ilkin bir titreme veriyormuş insana. Kendimi sakınmak için geriye adım attım. Elime bir taş geçirip fırlatmak aklımın ucundan geçmedi. Çünkü ben kimsenin canını yakamam. Ne dil yarası açabilirim bir insanda ne gönül yarası. Kötü herkesi kötü sanır. Bedriye elinde tuttuğu taşı yükseltti. Dişlerini sıktığını gördüm. Teslim olmuş gibi ellerimi kaldırdım. Katilimin gözlerine bakıyordum şimdi. Ölmek zor. Bu dünyayı bırakmak güç. Hayat güzel. Güneş sıcak. Deniz billur gibi. O bile başlı başına bir mutluluk. Hepsini bırakıp gidecektim işte. Öldür beni. Daha önce de yaptım. Daha önce kimi öldürmüştün acaba? Sizi öldürürsem beni azat edecekler. Bu anlaşmayı onunla kim yapmıştı acaba? Yoksa evin erkekleri her şeyden haberdar mıydı? Halam bile olabilirdi bu. Hatta ilk aklıma gelen annemdi. Fatma, Hicran'ın işi bile olabilirdi. Hiçbir şey olmamış gibi herkes huzura ersin. Eski mutlu günlere dönelim diye. Bedriye beni öldürecekti. Bunu yapabileceğine dair inancı yüzünden okunuyordu. Sadece kısacık bir an bunun tadını çıkarıyordu. Kendisini yaşayan bir ölüye çevirenleri teker teker yerime diziyordu. Diğer kızlar kusur ettiklerinde kızılcık sopasını kendi elleriyle efendilerine uzatırken o kötü bir sözü bile hazmedemiyordu. Sağ elinin 3 parmağının yarısı yoktu. Sorun bakalım neden? Taşı sol eliyle tutup kaldırmıştı, en iyi kullandığı eliyle. Kuşkum kalmamıştı artık. Ayrılacağım dünyanın güzelliklerini son kez göreyim istediğim için başımı öte tarafa çevirdim. Güneş ılık ılık vurdu yüzüme. Öldür beni. Sonra katilim olacak Bedriye'nin yüzüne bir daha başkasını öldürmesin, beni de unutmasın diye cesaretle baktım ve kapattım gözlerimi. Sanki her şey, adına hayat denilen şey gözlerimi açıp kapatmaktan ibaretti. Kapatınca gözlerimi yıkılıp ölüyordu dünya. Açınca yeniden doğuyordu. Bu defa gözlerimi ölüme kapattığımı düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Kıyıya inen patikanın ağzını kapatan bodur çalılar sallandı, kıpırdadı. Orada birisi vardı. Bedriye yay gibi gerilmiş elinde başını ezmeye hazırlandığı taş seslere kulak kesildi. "Kim var orada?" diye seslendi alenen kıpırdanan çalılara doğru. Birazdan
Aşk çıkıp gelecekti denize inen o patikadan, yeşillenmiş bodur ağaçların arasından. Derken çalılarla boğuşan çıktı ortaya. Bir eşekti bu. Ama merak etmeyin, eşeğe aşık olmadım. Eşeğin peşi sıra çıkıp gelen Mehmet'e tutuldum. Sigarasını dudağının kenarına sıkıştırmış, fesini o güzel başının üstüne hafifçe eğdirmiş. Deniz köpüğü gibi bembeyaz gömleğinin önünü açmış, sırtına kumaş bir yelekçik geçirmiş, pantolonunu çizmelerin içine tıkıştırmış. Gözleri alev alev, çenesi dalgalı bir denizin içinden yükselen güçlü bir kaya parçası. Ben Mehmet'i görür görmez sevdim, beğendim, aşık oldum. Aşk zaten görür görmez olan bir şeydir. Kalp yolunu bilir, akıl kalbe yol gösteremez. Öylesi paşayla evlilik olur. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Simultane tercümeyi yapan arkadaşlarımıza, işaret diline aktaran çevirmene ve teknik ekibe de çok teşekkürler. Wow, büyük fikirlere devam ediyoruz. Şimdi sırada Hayata Sarıl Derneği ve Hayata Sarıl Lokantası'nın kurucusu ve gerçekten de inanılmaz bir hayat hikayesine sahip çok güçlü bir kadın sahnede olacak, Ayşe Tükrükçü. Fakat öncesinde Alper Eruş'un Hayatsız Kadın Ayşe adıyla kaleme aldığı kitabından Ayşe Tükrükçü'nün aslında 2007 Mart'ta yazdığı bir şiiri sizlere okumak istiyorum. Hayat Kadını. Ben isteyerek hayat kadını olmadım. Et pazarında isteyerek etimi satmadım. Ben anamdan kahpe doğmadım. Ben bu damgayı kendim almadım. Adımıza hayat kadını denildi, elimizden tutanımız olmadı. Aç mıyız, tok muyuz umursanmadı. Hayatta hep horlanıp dışlanan biz olduk. Kucaktan kucağa atıldık, 5-10 kuruşa zorla satıldık. Gün geldi, bazımız canından oldu. Dayanılmaz işkencelere maruz kaldık. Ne çocukluğumu yaşadım, ne gençliğimi, ne bir yuvam oldu, ne de bir evladım. Gözümden yaş hiç eksik olmadı. Ben kahpeliği kendim seçmedim. Bu damgayı bizden geri alınız, isyanlarımıza yalvarırım, kulak veriniz. Bize hayatımızı geri veriniz, ölümüze değil, dirimize sahip çıkınız. Ayşe Tükrükçü'nün dediğim gibi Mart 2007'deki şiiri, kendisini sahneye davet ediyorum. Işık da bayağı var ya. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hep kadın kadın dedik de aramızda bir yanda erkek arkadaşlarımız var, dostlarımız var, kardeşlerimiz var. Evet, şiiri duydunuz. Nereden nereye derseniz, evet oradan buraya. Geçmişte eti alınmış, canı kopartılmış, yanı sıra yetmiyor, tamamıyla dışlanmış ve yok sayılmış. O da yetmedi, Türkiye'ye gelip hayat kadını olmak da varmış. Şimdiki aklımla diyorum ki iyi ki ne oldum diyorum. Neden diye sorarsanız, çünkü benim ailem biyolojik olarak ben hayat kadını değilken beni hayat kadına diye hitap edip o kadar yollara sürüklediler. Şimdiki ailem, aynen herkes burada benim ailem. Buradaki de yetmiyor. Hayata sarıl bir ailem var. Türkiye'nin her yerinde o da yetmedi. Kanada'dan bile kapın açık deniliyor. Malezya'dan bile kapım var diye biliyorum. Bursalı bir manevi annem var. Evet, bana sorarsa ben artık Antepli değil Bursalıyım. Çünkü o hayatı Antep'te bıraktım ve İstanbul'daki hayatım çok daha farklı oldu. Evet, sokakta yaşamanın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Çöpten ekmeği alıp yemenin ne olduğunu çok iyi biliyorum. 38 gün aynı çamaşırı giymenin de ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ama susmak çare değildi ve susmadım. Burada 12 yıl önce tanıştığım arkadaşlardan da kesimler var. Selam. Ha bak 2007 arkadaşlar. Hoş geldin Muket. Dediğim gibi iş ararken evsiz kaldım, ev ararken işsiz kaldım ama toplumda da hep yok sayıldım. Ben hep şunu dedim. Ben insan gibi yaşamak istiyorum. Onun için evsiz kalmayı tercih ettim. Genel evine geri dönmedim.
Sokakta yaşamayı tercih ettim. Kimsenin arkasına bel bağlayıp da bedenimden bir kişi daha faydalansın istemedim. O yüzden de açlığın, kirliliğin, atığın, çöpün kenarındaki ekmeği alıp yemenin ne olduğunu çok iyi bilenlerdenim. O yüzden de ben hep şunu söyledim, iş, aş, yaşam, herkesin hakkı olduğu kadar benim de hakkımdır. Tamam, ben askeri ücret olmasa bile ondan bir tık aşağı olsun ama her gün benim bir işim olsun diye çok istemişimdir. Bunun üzerine dediğim gibi evsizliğin üzerine giderek bir hayat kadınıyken evsizliği yaşayan ama muhtaç olmamak için o çöpün kenarındaki aldığım ekmek bana çok kıymetli ve çok lezzetli geldi. O yüzden de 2017 yılında Hayata Sarıl lokantasını açmadan önce ne yapalım dedik. Evsizlere çorba yapıp dağıttığımızda onların nerede gezdiğini, nerede takıldıklarını çok iyi biliyordum. Onun üzerine de kalktık. 2 yıla yakın bir süre çorba yapıp dağıttık. Gezi Parkı'nda, İstiklal'da, Beyoğlu'nda, Tophane'de, yanı sıra Beşiktaş köprü altındaki çocuklarımıza kadar o Fındıklı istikametinde şadravanlarda yatan insanlarla tanıştığımızda ben dedim ki ben de hastanede yatıyordum dedim ve ne yapabiliriz sizin için? En basiti şöyle bir şey deneyim. Şuradan öne geçme dediler de ben gene geçeyim. Kimde 1 lira var? 1 lirası olan var mı? Ay sağ olun ya. Teşekkür ederim. Onu benim için toplar mısınız? O 1 lira. Ben 1 lira istiyorum. Bir toplar mısınız 3-5 kişi? Ne kadar? 1 lira istiyorum sizden arkadaşlarım. Çok sağ olun. Ama benim arkadaşım vermez. Benim arkadaşım vermez. Neden vermediğini de bilir. Evet, yeter o kadar. Yeter. 2 dakika sürdü değil mi? Kaç para topladık? 4 lira. İstesem hepiniz de o parayı alırdım. İşte sokakta yaşayan, bu 1 lirayı veriyorsunuz ya, onu yarın da açlığa mahkum ediyorsunuz. Onu yarın da sokakta yaşamaya mahkum ediyorsunuz. Onun hayatını bir nevi o 1 lirayı vererek gene siz de çalıyorsunuz. Onun için biz Hayata Sarıl Derneği ve lokantası olarak şunu dedik. İş, aş, yaşam. Atığı katık yapalım. Sokakta yok olanı biz dükkanımızda var edelim dedik. Beyoğlu'na bakarsanız, nerede baksanız 15-20 bine yakın rahatlıkça evsiz vardır ama kuruma bakarsanız bende kayıtlı evsiz yok der. Bu Türkiye geneli için de geçerli. Almanya'da evsiz sayımız belli. Kim nerede yatıyor belli, devletten aldığı yardımlar belli ama maalesef Türkiye'de bu yok. Onun için kim olursa olsun kimseye 1 lira vermeyin. Onun yerine ona yarın belki bir iş imkanı sağlama şansını bulursunuz. Ona belki yaşam hakkı tanınacak bir şey sunarsınız. Onun için de o dilenci kesiminde o 1 lirayı vermek kadar kötü bir şey yoktur. Ben evsiz kaldım, 4,5 ay kaldığımda kafamı tuvaletin içine sokup Burger King'de ve McDonald's'ta saçımı yıkarken belden aşağı banyomu da hastanenin acillerinde, tuvaletlerinde yıkanırken kimse benim evsiz olduğumu bilmiyordu. Kimse bana yemek de vermiyordu ama ben hep iş arıyordum. Ve kendimi o vaziyetten, o hayattan çıkıp toplayıp da 2 sene boyunca çorba dağıttığım arkadaşlarım da burada. Şimdiki Hayata Sarıl Dernek Başkanı Elçin'le Gamze de burada. Nerede oturuyorlar göremiyorum ama. Aa buradalar. Aynen oradalarmış. Ailem işte bunlar. Ailem işte sizsiniz. Biz şimdiye kadar 2017 Kasım'ın ikisine Hayata Sarıl lokantasını açtık ve Şubat 22'ye kadar yemek sayım benim 124.000 tabak. Berbat bir sayı. Herkes için bomba bir sayı, benim için berbat bir sayı. Bunun üstü var, aşağısı yok. Çünkü neden diyeceksiniz? 124.000 tabak. Şöyle bir sayarsan ortalama bizim Hayata Sarıl lokantasına 4 senede 60-70 bine yakın evsiz girmiş çıkmıştır. Nasıl devlette bunların kaydı olacak bilmiyorum. Ama devlete sorarsak devletin dediği cümle şu, bende kayıtlı evsiz yok. Tabii ki evsizin kaydı olmaz. Neden diyeceksiniz? Evsiz parkta yatıyor, evsiz sokakta yatıyor, evsiz bankalarda yatıyor, evsiz şadravanlarda yatıyor. Bunlar için ne yaparız? Bu 1 lirayla onların hayatını kurtarmazsınız. Artık simit olmuş 3,5 lira. Su olmuş 2,5 lira. Bir caminin WC'sine gitsen 2 lira. Yani o 1 lira artık bizi kurtarmıyor diyorum. Onun için de
evsiz dostlarımıza iş, aş, yaşam. Biz kendimiz Hayata Sarı Lokantası'na, yine ben ona da karşıyım, uzun süre çalışmalarına. Evet, Hayata Sarı Lokantası'na en uzun çalışan benim ama ben oranın proje ablasıyım. Demirbaşıyım. Ben onlara bir hayat sunuyorum. Gelip akşam yemek yediklerinde onlara kendi örneğimden verdiğim zaman, abla ya ben iş aramaya başlasam nasıl olur cümlesini duymak için. En basit örnek, ilk bir senede Hayata Sarı Lokantası açıldığında kaç kişi sizce elimi yıkayayım dedi? 4. 5 yoktu. 4 kişi. Ve ben 365 gün o lokantadaydım. Bu demek ki ne? Geçmişteki hayatı adamın beynine o kadar götürmüş ki, o kadar psikolojisi gitmiş ki elini yıkamaya bile unutuyor. Yine 23,5 saat sokakta, yarım saatte Hayata Sarı Lokantası'nda. Ben bu vasıtayla atık katık dediğim, en basiti bugün sunum standımızda da var. Ekmek köftesi, bayat ekmekten köfte yapıp bir şey üretmeye çalışıyorum ve bu vasıtayla Temel İhtiyaç Derneği'nde 10 ton malzeme çöp etmekten kurtardım. Ben değil tabii ki, Hayata Sarıl ekibi. Ben değil. Ben sadece öndeyim. Sadece yaşadıklarımı anlatabiliyorum. O yüzden bir kadın olarak Türkiye'de yaşamak zor mu? Evet, zor. Ama benim için çok kolay. Ben şimdi saraylığı yaşıyorum. Ama ben yaşarken de başka insanlara vesile olayım diye Hayata Sarı Lokantası'nda benimle beraber çalışmış, süresi 7. evsizimizi mezun ettik. Örneğin birisi, isim vermeyeceğim, cezaevinden çıkmıştı ve yaralamadan ve sonuç ölüme gitmişti. Yani bir nevi Türk toplumunun dediği cümle şu: katil. Evet, ben katile iş verdim. Benim ailem de benimle beraber verdi. Biz alkole iş verdik. Alkolik, neden alkolik diye sormuyoruz ama alkolik sıfatını koyuyoruz. Biz kolonya içen adama da iş verdik. Biz doğru düz Türkçeyi, artık küçük yaşında yaşayan erkek çocuğuydu bu. Küçüklüğünden belli gördüğü şiddete konuşmayı unutmuş arkadaşa iş verdik. Antalya'da çalışıyor. Düşünün. Örneğin, hatta demin de mesajı geldi, ben hep ona Defo derim ilk çalışanlarımda. Defne. Trans bireydi. Beyoğlu'nda sokakta alkolik ve madde bağımlısı bir arkadaşıyla sokakta kalıyordu. Ama şansı vardı, okuyabiliyordu. Okulunu durdurmuştu. Sonra benimle tanıştı bir yaşayan kütüphane etkinliğinde ve onu şuna söyledim. Defne dedim, sana bugün harç verilecek. O parayla geçen gözlüğünü yaptıracaksın dedim. O esnada biz konuşa konuşa ta Beyoğlu'na kadar geldik. Bak burası Hayata Sarı Lokantası dedim. Burası açılıyor, sen burada ilk işe başlayacaksın dedim. Evet, başladı. 6 ay çalıştı. O esnada tedaviler ne oldu? O esnada kimlik müracaatını etti. O esnada kimliğini aldı. Yeni kimliğini benden önce aldı. Ben ne diyeyim bu defoya? Hatta ve hatta mahkeme süreçleri başladı. İsmini değiştirdi. Kimliğini aldı ve cinsiyet ameliyatını oldu. Halen de beni arar, der ki sayende. Benim sayemde değil. Sen istedikten sonra yaparsın demiştim çünkü. Evet, insan tek istesin. Yani burada biz 3 kişiye de bir şey anlatırız. 350.000 kişiye de anlatırız. Önemli olan burada anlatmak değil. Önemli olan benim gibi bir kadın çıkıp bunları açık yüreklilikle söylüyorsa ve bunlara bir vesile oluyorsa, sizlerin hepinizin ayrı bir standartı var. Siz daha neler yaparsınız? O 1 lira vermekle iş bitmiyor. En basiti Kadıköy Belediyesi. Ben burada Hasanpaşa'da oturdum. 2007 milletvekili seçimlerinde ev sahibi şunu söyledi. Vesikalı kadınlar benim evimde oturmasınlar. Ben dedim ki de niye, ne oluyor ki dedim. Benim evimle vesikalanır dedi. Bu kadar acımasız olmayalım. Hayatı çalmak o kadar kolay ki ne? Ama o hayatı yeniden yerine koymak. Yine bu iş sadece lokantayla bitmiyor. Pandemiden önce Almanların dediği gibi vas salon açacaktım. Ben evsiz kaldığım zaman hamama gidecek param yoktu ama şimdiki evsizlerimize denedik, hamama gönderdik ama maalesef kokuyor diye almadılar. Bunu ben de yaşamıştım, özür dilerim. Yıkanacak yerim yoktu. 38 gün aynı çamaşırı giydim ve bedenim yıkanmıyordu. Çamaşırhane açalım dedik. Ön tarafı gene evsizin çalışacağı profesyonel
kuru temizleme. Arkada da şunlarla ben hesabını yaptım. Bunlar geçmiş dönemde. Benim eniştem benim genel evine müşterim olduğunda artık tırnağım uzadı. Parayla değil, ailemle. Sigortalı işimle tırnağım uzadı sülaleme karşı. Eniştem dedim benim müşteri oldu dedim genel evindeyken dedim. Benden giderken de bilezik aldı. Onları geri alayım dedim. Teyzeme dedim ki ne tarlayında biçer için dedim. Benden para istedin dedim. Onları da geri alayım. Çünkü ailem var. Beni savunacak ailem vardı. Halen de var tabii ki. Ve sigortalı işim var ya artık ben konuşuyorum ya. Aileye ben artık hepsinden ne varsa topladım. Ve şunu söyledim. 3 tane çamaşır makinesi, bir kurutma, 2 çamaşır makinesi, 2 kurutma benim adıma, ben ve benim engelli abim adına dedim. Ben alacağım. 1 senelik sabununu alacağım. 1 senelik permatini alacağım. Onlar şunları karşılıyor. Pandemiden önce. Onu yapacağım dedim. Ve halen gene yapacağım. Maalesef pandemide şimdi belli bir şey yaşadık. Hepimiz yaşadığımız için. Evet biz alt sifilitesini gene hazırladık. 3 ay sonra, 5 ay sonra 2022'de sonunda belki 2023'ün başında gene o çamaşırhaneyi açacağız. Ama o da yetmeyecek çünkü evsizlerin en çok ihtiyaç duyduğu konu şu. Geçmişle geleceğe karıştırıyoruz. En basiti gene bende çalışan bir arkadaşa maaşını verdik pansiyonda kalıyor. Pansiyon parasını ödemiyor gidiyor 2000 liraya telefon alıyor. Tamam da ay başını nasıl getireceğim? Haftada bir gün izinim var şu var bu var. Ya abla haklısın. O zaman dedik bunlara başka bir eğitim verelim. İşte bütçe eğitimi, hijyen eğitimi, mutfak eğitimi ve psikolojik destekler de verirken bu vasıtayla bunun tam faydalı olduğunu, evet şu andaki durumda evet faydalı ama özgeçmişine baktığımız zaman onun tedavisi aslında uzun daha süre olması lazım. Ona bir merkez diyorlar. Ne merkez diyorlar? R ile başlıyor. Teşekkür ederim ya. Onu söylemesini ben de biliyorum da açılışta konuşacağım o cümleyi. Onun için ne merkeziydi Nüket? Söyler misin? Sen söyle ekip. Ne mi? Sesli söyle de arkadakiler duymadı kız. İşte onu bile bile söylemiyorum. Çünkü en önemlisi Avrupa'da var. Örneğin AhmetEma burada madde bağımlısı bir arkadaşı gönderiyoruz ve cümle şu. 21 gün sonra bitti. 21 günde bir insanın hayatı düzeliyorsa benimki 50.000 defa düzelmesi lazım. Ve halen de ben hayatımı düzeltemedim. Halen de düzeltemedim. Çünkü biriniz işi vermesiniz, biriniz evde çıkartırsınız, biriniz yok sayarsınız. Ondan sonra da bize sokak insanı dersiniz veya bilmem ne dersiniz. Bana da özellikle orospu. Evet orospu. Ama bana orospu yapana bir şey söylemiyorsunuz. Pezevenk nerede diye sormuyorsunuz. Orospu bunu yapıyorsa sizler daha neler yaparsınız onu bilmiyorum. Onun için Hayata Sarıl Lokantası ve Derneği bugün stand da açtı. Biz varız, biz buradayız, biz yapıyoruz derim. Bakalım kimden ne çıkar, bakalım kim ne yapar. Benim gibi bir kadın, hani tırnak arasında, benim hayalimdeki yer. Hayalinde niye yapmadın şimdiye kadar da beni mi bekledin diyorum. Hayalindeki, tamam da benim hayalim değildi. Bana bunu sen yaşattın, iş vermeyerek yaşattın. Aş vermeyerek yaşattın, yok sayarak yaşattın. O zaman iş, aş, yaşam dediğimizde Yunus Emre'nin lafını söyleyeceğim. Bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz. Ben hayatı bölüşmeyi öğrendim. Çünkü bölüşürsem derdime de, acıma da, yaşamma da bir sarılma oluyor. O da benim hayata sarılmaya benim kadar ihtiyacı olan biri var mı? Yoktur. Ama her gelen Ayşe abla diye geldiğinde ben diyorum ki bana abla demeyin artık ya diyorum ablalıktan çıkayım. Ben niye senin ablan olayım? Ben senin teyzen olayım diyorum. Çıkıyorum yani. Onun için iş, aş, yaşam, hayata sarılda. Biz gündüzleri lokantada herkese açık bir restoranız. Akşamlarsa evsiz dostlarımıza haftanın 6 günü yemek veriyoruz. Dün benim bugün aslında babam öldü. Tam ölüm saati aşağı yukarı. Saat 2.30'da ölüm haberi gelmişti. Evet. Dün onun için yemeğini verdim. Bugün de karşınızdayım. Gene diyorum, iyi ki ne orospu olmuşum ki ne sizin gibi aileye sahip olmak için. İyi ki yanımdasınız, iyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Bence yeter.
Ha, soru sormak istiyorlar, onu bilmem. Ben anlatayım, ineyim hesabı yaptım. Ben artık... Şşş! Paralar kimin? Şunları alın, geri verin paralarını. Vallahi biz dilenci değiliz, haberiniz olsun. Evet, birbirinden etkileyici hikayeler dinleyeceğiz demiştim ama bitmedi. Devam ediyoruz. Büyük fikirler devam ediyor. Şimdi sırada o büyük fikirlerde son olarak karşınızda toplumsal cinsiyet eşitliği uzmanı ve Sebuko platform kurucusu Aslı Karataş var. Buraya mı geçeyim? Merhaba, ben Aslı. Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışıyorum. Halk savunuculuğu yapıyorum. Kendimi böyle tanımlamamsa çok yeni aslında. WoW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul'a davet aldığım zaman böyle bir de büyük fikirler konuşmacısı olarak davet alınca böyle bir paniğe kapıldım. Yani diyorum, benim büyük fikrim ne ki? Ve böyle aynı anda, aynı session altında konuşma yapacağım diğer kişileri görünce falan. Allah'ım diyorum, herkes gidecek anlatacak neler başardıklarını, ne zorluklarla karşılaştıklarını. Ve ben ne anlatacağım? Benim zorluğum ne oldu? Sonra tam da bundan bahsetmeye karar verdim. Bu impostor sendromundan bahsetmeye karar verdim. Kadınların başarılarını nasıl hafife aldıklarından, yaşadıkları zorlukları nasıl küçümsediklerinden, nasıl başarılarını sahiplenemediklerinden, nasıl geride bıraktıklarından, nasıl o övgüleri alamadıklarından, nasıl her ortamda ayrımcılığın öznesi olduklarından, bu ayrımcılığın öznesi olmak için bulundukları sınıfın, sosyal statünün aslında çok da etki etmediğinden. Farklı deneyimlere sahip farklı kadınlar hikayelerini anlatacak olarak sunulunca, şöyle daha iyi. Yine aynı başta söylediğim çatışmayı düşündüm. Çünkü kendimi görece ayrıcalıklı bir yerden görüyorum. Çünkü ben patronun kızıyım. Dolayısıyla da, ya şöyle çıtırlıyor mu size de? Heh, sanki böyle daha iyi. Dolayısıyla da o zorluk ne ki çatışmasını yeniden yaşadım. Ve düşünüyorum, ben çok çalışkan bir öğrenciydim. Hep çok böyle inek dedikleri cinstendim. Ama mesela hep özel okullarda okudum. Bu sınıf mahcubiyetinin hala bir parça taşınması gerektiğini düşünüyorum. Fakat insanın kendi başarılarını sahiplenmesine engel olacak şekilde bir self sabotaja varacak kadar büyümesine artık terk ediyorum. Çünkü cinsiyete dayalı ayrımcılık bence sınıf ekseninin çok ötesinde. Eskiden çok duyardık. Feminizm, işte burjuva ideolojisi. İşte hele bir sınıfsız toplum kuralım da zaten bütün buna ihtiyaç kalmayacak. Artık kadınlar kapılmıyor bu söyleme. Çünkü biliyoruz ki cinsiyete dayalı ayrımcılığın dili, dini, sınıfı bir ayrımı yok. Biz kadın olduğumuz için bu ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Bu evrensel. Yani Kate Middleton'da kalıyor, Angela Merkel'de kalıyor. Dolayısıyla çektiğimiz çile ortak. Çilemiz ortaksa devasını da birlikte bulabiliriz diye düşündüm. Benim annem kendi ailesinde 3. kız çocuğu. Benim 5 tane halam var. Biz 3 kız kardeşiz. Çok kadın ağırlıklı bir ailede büyüdüm ben. Kendi akranım erkek de o kadar az ki. Yani birebir ayrımcılığa maruz kaldığımı söyleyebileceğim hikayelerim pek yok aslında. Ama hani bir söz var ya, böyle aforizma olmuş. Adamlara çay götürün. Tam da öyle bir ailede yaşadım. Böyle geleneksel, işte kadınların hem evde hem dışarıda canla başla çalıştığı ama erkeklerin dışarıda çalıştıkları, işte çok yoruldukları gerekçesiyle salonda çay bekledikleri bir aile. Babam da son derece erkek egemen bir sektörde bir işveren. Tedarikçinin, müşterinin, üst düzey çalışan, herkesin erkek olduğu bir ortam. Erkek bir ortam. Bir gün üniversitedeyken sanıyorum, babamla bir bayi toplantısına gitmiştik. Orada da işte bir arkadaşı geldi, bir başka bayi falan. Dedi ki, senin küçük kız mı? Babam da dedi ki, yok ortanca, benim 3 tane kızım var. Adam hiç teklemeden böyle yaptı, olsun. Yani teselli niyetine, bu kurduğu cümlenin anormal bir cümle olduğu hiç aklına gelmeksizin, hiç düşünmeksizin.
Şimdi bu hikayelerimi düşündükçe yine kendi başıma şey diyorum. Allah'ım hayatta ne kadar acı var, onca travma var. Ya benim feminist olma sebeplerim bunlar mı gerçekten? Ama bunlar. Gerçekten ben tam da bu sebeple feminist oldum. Ben tam da bu kendini çok progresif sanan kurumların, o çok beyaz, çok eğitimli, çok laik, çok modern kurumların kendi işinde o aşamadıkları o eril egolarını, bizi maruz bıraktıkları doğrudan dolaylı ayrımcılığı fark ederken feminist oldum. Ve bir yerden başlamalı dedim. Yani herkesin yolculuğu kendine, herkesin feminizmi kendine, kim neyi dönüştürebiliyorsa oradan başlamalı. Ve hani böyle derdi olan yazar muhabbeti vardır ya, ben de yazmaya başladım. Dijital Topuklar sözümün sahneye taşındığı ilk platformda. Dijital Topuklar zirvesinde konuşmacı oldum. 1 Kasım 2018'de. Sonrasında da aslında o benim için bir mihenk taşı mı derler, öyle bir andı. Dijital Topuklar'ın kurucusu Elif'le Perihan bana dediler ki kendi siteni de kurabilirsin, kendi platformunu da oluşturabilirsin aslında. Çünkü söyleyecek çok şeyin var. Hatta sonrasında ben işte bunu nasıl yaparım, nasıl ederim vesaire derken önce malum dijital iletişim çağında önce bir Instagram hesabı açtım daha çok insana ulaşabilmek adına. Ondan sonra bir web sitesi kurdum. Web sitesinde yani ben domainle host arasındaki farkı bilmeyen bir insanım. Yine bir kadın dayanışmasının içerisinde buldum. Platformun adı Sebuka. Açılımı sen bu kadınların avukatı mısın? Ve bu ismi de bir başka kadın arkadaşım bana önermişti. Sonra bunu Sebuka diye kısaltalımı bir başka kadın arkadaşım söylemişti. Yani hepsi aslında kadın dayanışması içerisinde ilerledi. Sebuka'nın benim dünyamdaki asli işlevi söylem üretmek. Bir söyleyecek sözüm var, istişare etmek istiyorum, konuşmak, tartışmak istiyorum, yaygınlaştırmak istiyorum. Bir sürü fikrim var. Tam da istediğim gibi oldu. Bir söylem üretti, gerçekten bir tartışma zemini oluşturdu. Sonrasında böyle kurumlardan, üniversitelerden davetler almaya başladım söyleşilere. Ya sen cinsiyetçi hukuk diyorsun, ne bu gel biraz anlat. Hem de avukatsın. Ne alaka hukukta cinsiyetçi olur mu? Ya da cinsiyetsiz ebeveynlik pratiklerinden bahsediyorsun. Ne bunlar biraz anlat nasıl yapacağız? Bu esnada impostor sendromu geliyor soldan. Sen kim? Ya 3 tane feminist felsefe dersi aldın. İşte kendi kendine kitap okuyorsun diye uzman mı oldun? Yani bütün anneler o zaman ebeveynlik dersi versin. Sen kimsin ki? Bu işin uzmanı mısın ki bu noktada söz üretme gayretindesin? Bir yandan böyle kendimi çok parlıyor hissediyorum. Allah'ım diyorum sözüm bir alıcı buldu. Bir taraftan da yine işte o işkenceye devam ediyorum. Daha çok kitap oku, daha çok eğitim al, daha çok ona katıl, buna katıl, master yap, doktor yap, bir şeyler yap. Çünkü yeterli değilsin. Sonra yazdıklarım o bloğun ötesine geçti. Baktım dedim ki galiba buradan bir kitap çıkacak. Ama tabii impostor bırakmıyor. Ne kitabı ya? Sen kim? Kitap yazmak kim? Orada denemeler falan yani kitaba dönüşmesi imkansız. Ama dönüştü. Derli toplu bir kitaba dönüştü. Bu defa dedim herkes kitap yazıyor, çekmeceler kitap dolu. Kim basacak o kitabı? Hangi yayın evi basacak? Gönderip duruyorum yayın evlerine. Araya insanlar sokuyorum falan. Tabii kağıt fiyatları uçmuş. İçeriğim görece marjinal. Böyle red geliyor. Sürekli red geliyor. Red geldikçe de şey diyorum. Ne olacak? Ne bekliyordum? Ya zaten böyle olacaktı. Sonra aynı anda 2 yayın evinden kabul geldi. Genel yayın yönetmeni kadın olanı seçtim. Ve kitap basıldı. Çok heyecanlıyım falan. Bu sefer de kitap basıldı da kim alıp okuyacak? Hadi bakalım 5 tane, 3 tane bir sürü kitap basıldı zaten. Bu cümleler Aslı'ya ait değil. Biliyorum. Bu cümleleri sadece bana ait olmadığını biliyorum. Bir sürü kadın yaptığı işi sahiplenmiyor. Yaptığı işin başarısını sahiplenmiyor. Yaptığı işin neticeye ulaşacağından kuşku duyuyor, şüphe duyuyor. Ve övgü almaktan utanıyor. Kendini övmeyi ayıp bir şey olarak görüyor. Çünkü öyle öğrendik. Kitabımın adı Mikrofonla Mücadelem. Kitabımın adı Uyuyan Güzel Uyandı. Masallardaki toplumsal cinsiyet rollerini eleştiren bir kitap. Kitabı yayın evine verdim. Bir noktada editörüm, onunla mı devam edelim değil mi? Ya bu olmayacak. Tamam, teşekkürler. Editörüm Ilgaz aradı. Dedi ki Aslı kitabın ön sözüne oğlum Efe'ye sen olmasaydın bu kitap olmazdı yazmışsın. Yani sence de kitapta yazdıklarına çelişmiyor mu? Yani öyle bir içselleştirilmiş nasıl diyeyim
aşağılık kompleksi olarak mı adlandırmak lazım bilmiyorum ama kendi başarılarımızı sahiplenmemek adına öyle bir bilgi akışının altında kalıyoruz ki kendi kendimizi sabote etmeye, kendimize övmeye, kendimizin başarısının sadece bize ait olduğunu sahiplenmeye uzak kalıyoruz. Kitabım raflarda yerini aldı. 8 Mart 2020'de yayınlandı. Yani bir hafta sonra her yer kapandı. Kitap yayınlandı ve pandemi. Tabii öyle 10 binler satmadı. Satmasını da beklemiyordum. Ama bence çok başarılı oldu kitap. Bence bir sürü insana ulaştı, bir sürü övgü aldı. Bir gün bir restoranda oturuyordum. Bir kadın gelip bana şey dedi. Ben sizin kitabınızı okudum, çok sevdim. Sizin kitaptan sonra alanda daha çok okuma yapmaya başladım. Bence bu başarı işte. Ya benim elde etmek istediğim şey tam olarak buydu. Ben bunları söylerken bile hala şey diye düşünüyorum. Ya bu anlattıklarım kime neden ilham olsun ki? Ama bu konuşmayı hazırlarken fark ettim ki bence en başat nokta bu işte bu impostor sendromundan kurtulmak, başarılarımızı sahiplenmek noktası, başarılarımıza sahip çıkabilmek noktası. Ama öyle son zamanlarda çok trend olmuş, içi boşaltılmış bir kendini sev gibi bir yerden söylemiyorum. İngilizce'de unlearn dedikleri yerden söylüyorum. Yani hali hazırda zaten kendi benliğimize verilen o değersizleştirmeyi reddedip kendimize itibarımızı iade etmekten bahsediyorum. Benim için yine çarpıcı olan bir anı daha anlatmak istiyorum kısaca. Ben böyle panellere falan davet edildiğimde benden kısa bir özgeçmiş göndermemi istiyorlar. Ben de genelde böyle okuduğum okulları, aldığım eğitimleri falan yazdığım kısa bir metin gönderiyorum. Bu defa bir panellerden birinde istemediler benden. Kendileri işte araştırmışlar Google'dan buldukları bilgilerle. Beni öyle bir takdim ettiler ki ben böyle Allah'ım bu ben miyim? Neler yapmışım diye dinlerken buldum kendimi. İşte bu çok çarpıcı. Ya başkası anlatmadan ben kendim bunu biliyor olmalıydım. Ben kendim ne olduğumu biliyor olmalıydım. Ama ben bir kadın olarak o kendimi övmeyi kibirli bulunur, kendini beğenmiş bulunur kaygılarıyla bastırıyorum. Kaygılarıyla ama ne yaptık ki sanki diyorum. Çünkü o kadınlar kendi başarılarını sahiplenmeyip işte falanca olmasaydı yapamazdım. Bu ödülümü işte takımıma adıyorum. Arkamda annem vardı o vesileyle yapabildim. İşte o kadar destekleyici bir eşim var ki bu vesile. Yani sürekli bir paylaşma, sürekli tek başına sahiplenememe, sürekli onu bir başka bir güce atfetme halindeyiz. İşte ben bunu reddetmek istiyorum. Kendi adıma bunun reddetme yolculuğundayım. Bu konuşmayı da bu bilgiye adamak istiyorum. Ve ben burada böyle bir 15 dakikalık konuşma yaptım diye bir anda herkes tamam artık kendime de fikirlerime de sahip çıkacağım diye çıkmayacak bu salondan biliyorum. Ama bunun kök nedenine inmeyi de çok kıymetli buluyorum. Yani neden böyle? Yani neden bu sadece Aslı'nın cümlesi değil bir sürü kadının cümlesi? Bunun altını deşmek gerektiğini düşünüyorum. Ben bunun yanıtını da kendi ebeveynlik yolculuğumda buldum aslında. Ebeveyn olduğum esnada da olma aşamasında da çok böyle kitap okuyayım, eğitimler alayım bilmem ne. Şimdi bir de çok yaygın ya her yerde. Okuyorum, ediyorum. Sonra kendimi bir anda böyle çocuk odaklı savunuculuk yaparken buldum. Yani işte çocukların sözüne kıymet vermeliyiz. Çocukların beden bütünlüğü esastır. Onların rızası olmaksızın bir işlem yapılamaz. Onların iyiliği için bile olsa onayını almak zorundayız. Fikirlerine değer vermek zorundayız. Dinlemek zorundayız. Aksi kanaatteysek bile onları ikna etmek zorundayız. Şimdi bu söylemler çıktıkça bir grup konuşuyor arkadan. Diyor ki ama yeni nesil ebeveynlik çocukları şımarttı. Ne ata tanıyorlar, ne hoca tanıyorlar, ne bilmem ne. Böyle işte şımarık çocuklar yetişti, özgüvenli yetiştireceğiz diye tepemize çıkardılar çocukları. Halbuki işte biz yediriyoruz, sen yedir, büyüt bilmem ne. Senin tepene çıksın, senin karşına geçsin, vır vır konuşsun. Bir yerden tanıdık geliyor mu bu tahakküm? Yani bu evin parasını ben kazanıyorum, gelirini ben elde ediyorum, kuralları da ben koyarım. Sen de buna tabisin. Senin dilin çok uzadı, hayrola. Yani bu kadınlara birey olarak alan tanınması, birey olarak kabul görmeleri, sözlerinin dinlenebilir olması ben diyeyim 80, siz deyin 100 sene öncesine dayanıyor. Ondan öncesinde bu çocuklara söylediğimiz cümleler kadınlara söyleniyor zaten. Zaten kadınlar için çok yeni söz üretmek, sözünü sahip çıkmak, arkasında durmak, zaten dinlenebilir olmak, birey olarak var olmak. Dolayısıyla nasıl bir günde işlemediyse bu kalıp yargılar zihnimize, böyle 15 dakikada da geçmeyecek. Ama çabalıyoruz. Birbirimize alan açıyoruz, söz üretiyoruz, dayanışıyoruz, birbirimize arka çıkıyoruz. Ben Orta Doğu coğrafyasında
Eee, feminist söz üretmeye çalışan, hak savunuculuğu yapan feminist bir avukatım. Biliyorum ki birçoklarının yolculuğundan daha dikensiz, daha bayırsızdı bir yolculuktu benimkisi. Ama yine de çok değerliydi. Bu daha kıymetsiz yapmıyor bu yolculuğu. Ben artık Sebuka platformu altında kurumlara toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri veriyorum, danışmanlıklar veriyorum. Çok tutkulu olduğum bir konuyu, çok önemsediğim, çok inandığım bir konuyu kendimce kurumsal bir hale getirdim. Kendimce hem fayda yaratan hem gelir getiren bir zemine oturttum. Çünkü bence kapımın önünü süpürmek çok önemli ve herkesi de bulabildiği süpürgeyi alıp sokağa çıkmaya davet ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.